Merhaba arkadaşlar, ben Elif Prenlise. Bebeğim örgülerim örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Size söz verdiğim üzere bere çalışmasında kullanmış olduğum zikzak desenini arkadaşlar bir kazakta uyguladım. Kazağın düz modelini zaten örmüştük. Çok popüler bir modeldi. Balıkçı yaka ve bağcıklı ve hiç dikişsiz bir çalışmaydı. Onu bir tık ileri taşıdım. Bir tık da küçüğünü ördüm. Ve bu görmüş olduğunuz zikzaklı desenli çalışmayı da kazağıma uyguladım. Misinalı şişle düz örgüden sonra böyle hafif desenli bir çalışmayla yine karşınızdayım. Arkadaşlar bir tık küçük ördüm dedim diğer örgümden. Ama yine rahat 2-3 belki 4 yaşın kullanabileceği büyüklükte bir çalışma olmuş oldu. 1,5 yumak tam gitmedi ama bir yumaktan biraz fazla ana rengim olan lacivert ipten kullandım. Diğer iplerimden çok az miktarda kullandım. Benim kullanmış olduğum bu desen çalışmasını, zikzak çalışmasını siz farklı da yapabilirsiniz. Ben bir örnek olsun diye böyle çalıştım. Daha uzun aralıklarla renk dağılımlarını yapabilirsiniz. Daha uzun kıssalı desen verebilirsiniz filan. Yani istediğiniz şekilde örebilirsiniz arkadaşlar. Ben sadece size fikir olsun diye bu şekilde çalıştım. Eğer artan ipleriniz varsa evde küçük parçalar, kullanacağınız ana renkle beraber aynı özellikte ve kalınlıktaysa çok rahat bir şekilde bu artan iplerinizle değerlendirebileceğiniz bir çalışma olmuş olabilir. Hiç dikişsiz ve misinalı şişle ördük. Kollar da bütün arkadaşlar tıpkı diğer düz modelde çalıştığım gibi kollarda da dikiş yok. Kolları da çok kolayca yine misinalı şişle ördük ve bitirdik. Yine bir kordon çalışmamız var yaka kısmımızda. Daha önceki modelde çiftli lastik kullanmıştım. Değişik olsun diye bunda tekli lastik çalışmasıyla beraber kazağımı çalışmış oldum. Ölçüleri videonun sonunda belirttim. Daha büyük ya da daha küçük örmenin en kolay yolu her zaman söylediğim gibi ip kalınlığıyla oynamaktır. En kolayı odur. Eğer yani 1-2 yaş gibi örmeyi istiyorsanız benim kullanmış olduğum ip Alize'nin Baby Best'i 100 gram ve 240 metre uzunluğunda. Alize'nin Happy Baby'si yine bebekler için çok güzel bir bebe örgü ipidir. O 330 metre arkadaşlar, yani ince bir ip. Şiş numaranızı da 3,5, eliniz çok sıkıysa 4 milimetre örgü şişiyle beraber aynı sayılarda örerseniz rahat 1-2 yaş aralığı arasında böyle küçük bir çalışma yapabilirsiniz. Daha büyük örmek isteyen arkadaşlar daha kalın iplerle örerseniz zaten daha büyük örgüler elde etmiş olursunuz. Fakat aynı kalınlıkta ve daha büyük örmek isteyen arkadaşlar ön, arka ve kollara ilmek ilave ederek daha büyük örebilirler. Mesela 10 ilmek büyük öreceğimizi farz edelim. 4 ilmek öne, 4 ilmek arkaya, 8 birer ilmek de kollara ilave ederseniz otomatik 10 ilmek artar. Bu şuradaki genişliği fark ettirir. Sonrasında da arkadaşlar şu görmüş olduğunuz roba artışları bizim omuz yüksekliğimiz ve beden genişliğimizi oluşturan artışlarımızdır. Roba artışlarını artırarak bakın zaten şöyle çapraz şekilde ilerliyor. Birkaç tane daha artış yaparak şu bedeni ve omuzun yüksekliğini de artırarak daha büyük yaşlara aynı kalınlıktaki iplerle aynı şişlerle örebilirsiniz. Ay yoruldum. Evet arkadaşlar, şayet beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kazağımı ören arkadaşlar sizden özellikle daha fazla yorum bekliyorum. Yani başlamadan önce beğendiyseniz beğendiğinizle ilgili yorum yapabilirsiniz. Ama şayet örüyorsanız ören arkadaşlar örerken edindiğiniz tecrübeleri paylaşmanızı isterim. Yani daha küçük ya da daha büyük ördüyseniz, farklı ip kullandıysanız, farklı sayılarda ördüyseniz mutlaka paylaşın, olur mu? Ayrıca örüp bitirmiş olduğunuz örgülerinizi
Birçok arkadaşım bunu yapıyor ama bilmeyen de çok arkadaşım var. Benim Instagram'da da bir sayfam var. Yine Bebeğim Örgülerim Elif Pirenvisi adıyla. Orada mesaj yoluyla arkadaşlarım örmüş oldukları modellerin resimlerini çekip bana gönderiyorlar. Ben de story olarak hikayemde paylaşıyorum. Kendim resimleri bakıyorum, beğeniyorum. Görüşlerimi bildiriyorum ve sonra da paylaşıyorum. Bunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şayet Instagram kullanıyorsanız ve ördüklerinizi benim de görmemi, değerlendirmemi istiyorsanız Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi hazırsak bu güzelliği örmeye başlayalım. Arkadaşlar, balıkçı yaka desenli kazak modelime bu kez Alize'nin Baby Best ipini kullanarak başlayacağım. Bu iple öreceğim. Ana rengimiz bu olacak arkadaşlar. 2 yumak bu ipten ihtiyacımız var. Belki 2 yumağı biraz geçebilir. Bir önceki çalışmayı düz olarak anlatmıştım size ve büyük bir çalışma yapmıştık. Bunu şimdi biraz daha küçük yapacağım. Küçük olarak anlatacağım ama eğer büyük yapmak istiyorsanız arkadaşlar, bir önceki aynı modelin düz çalışmasının sayılarını kullanarak yine modeli örebilirsiniz. Şiş numarası olarak da 3,5 milimetre örgü şişiyle beraber örgüme başlayacağım. Misinalı şiş kullanacağız ve yine hiç dikiş yapmayacağız hiçbir yerde arkadaşlar. Yakadan başlayacağız. Etekten bitirerek çıkacağız. Evet, ilmek sayısı bir önceki çalışmamda 80 ilmekti. Bu kez ilmek sayımı 70 yapacağım arkadaşlar. 80 yapmış olduğum yaka çalışmasından benim bile başım geçiyordu. O yüzden 10 ilmek eksilteceğim ve bu kez 70 ilmekle beraber daha küçük, böyle belki 1-2 yaşın giyebileceği büyüklükte güzel bir çalışma yapmış olacağız. Evet, şişimize 70 ilmek atarak örgümüze başlayalım. Misinalı şişimin uzunluğu arkadaşlar benim 80 santim. Ama bakın ne kadar uzun. Bakın bu kadar uzun misinalı şişle özellikle öreceğim. Normalde benim kısa misina uçlarım var. Bunlar değişen misinalar takılabiliyor. Ama ben özellikle böyle uzun misinayla örerek anlatacağım size ki uzun misinayla yine ne kadar kolay örüldüğünü görebilirsiniz arkadaşlar. Alize Baby Best ip kullanıyorum dedim. Alize Baby Best'i daha önce birçok örgümde kullandım. Ama yine de söyleyeyim ipin özelliklerini. 100 gram ve 240 metre uzunluğundadır arkadaşlar. Bakın 100 gram 240 metre uzunluğunda böyle güzel tok bir iptir. Anti peeling özelliği var ipimizde, yani tüylenme yapmayan böyle en sevdiğim iplerden bir tanesidir Alize Baby Best. Evet, şimdi 70 ilmek şişimize atalım ve örmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, şişime tam 70 ilmek attım. Bize lazım olan ilmek sayımız 70. Şimdi bir ilmek daha atıyorum. Yani 71 ilmek oluyor. Bu bizim bağlantı ilmeğimiz. Şimdi yuvarlak bir yaka çalışacağız. O yüzden bu ilmeğin bir tanesini bağlantı ilmeği olarak kullanacağız. Bakın şimdi arkadaşlar. Uzunca bir misinalı şişim var. Burada şu anda dikkat etmem gereken şu ilmeklerimin bakın düz bir sırada geliyor olması. Düz bir sırada gelmesi lazım. Şimdi geliyorum şu ara kısımdan, bakın misinamın fazla olanı böyle çekiyorum. İki örgünün ilmeğin arasından fazla olanı çektim. Bakın şimdi birleştirme yapacağız. İlmeklerimi kontrol ettim. Hepsi düz geliyor. Şimdi bakın şuradaki ilk ilmeği ilk başlangıçtaki
birinci ilmeği şöyle şişime alıyorum. Hemen sol şişten sağ şişe aldım. Sağ şişteki bakın şu son atmış olduğum ilmeği bu şişime almış olduğum ilmeğimin üzerinden geçiriyorum ve şu iplerimi sıkıştırıyorum. Bakın gördünüz mü? Yuvarlak bir hat oluşturduk. Şimdi bu ilmeği tekrar sol şişime aldım. Ve burası benim tur başlangıcım arkadaşlar. Şu iplerimizi güzelce sıkalım. Şimdi işaretleyicimizi takalım. Bu işaretleyiciyi unutmayın. Çünkü tur başlangıcı bize her zaman lazım. Ve örmeye başlıyorum. Düz örgüyle örüyoruz. Bakın. Düz örgüyle beraber örmeye başlıyorum. Bakın misinamın fazlası burada. Hiç benim örgüme engel değil. Bu şekilde düz örgülerle beraber bir tur boyunca örgümü örüyorum. Koyu renk ip kullandım. Normalde çok koyu renk ip kullanmam biliyorsunuz. Özellikle koyu renk ip kullandım. Çünkü bir önceki anlatımımda aynı şeyleri sadece sayıları değiştirerek anlatmıştım. Koyu renkte şimdi zikzak çalışması yapacağım. Yani renk uyumu olsun, güzel böyle görünsün diye özellikle istediğim böyle göze hoş gelebilecek renkleri kullanmak istedim. Çünkü ben çok güzel örgüler anlatıyorum. Ama her rengi kullanamadığım için arkadaşlar belirgin renkleri siz rahat görün diye kullanıyorum. O renklerle de böyle çok göz alıcı örgüler ortaya çıkmıyor. Aslında anlattıklarım çok güzel. Benim anlatımımla öğren arkadaşlar işte böyle farklı koyu renkli renkleri kullandıklarında çok da güzel sonuçlar elde ediyorlar. O yüzden ben de bu kez koyu renk ip kullanmaktan kaçınmadım. Bakın şimdi misinanın fazlasını alıyorum. Bakın ne kadar kolay. Şimdi misinanın fazlasını aldıktan sonra kalan ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Sadece düz örgü örüyoruz. Evet, bu kadar kolay. Ama şayet sizin kısa misinanız varsa 40 santim, 60 santim, onlarla hiç böyle misinanın yani fazlasını dışarı bırakmadan sadece dönerek de örebilirsiniz. Ben özellikle uzun misinayla anlatım yapıyorum ki arkadaşlarımın birçoğu misinam uzun geldi öremiyorum diyorlar. Onlara nasıl uzun misinayla örebileceklerini gösterebilmek adına ben de uzun misina kullanıyorum. Bakın fazlasını alıyorum. Sonra ilmekleri gönderiyorum. Bu kadar kolay. Bu arada turumuzu da tamamlamış olduk. Arkadaşlar bu şekilde düz örgülerle birkaç tur öreceğiz. Burası kazağımızın yaka kısmının bağcıklı olacak olan kısmı. İstediğim uzunluğa ulaşınca bağcık geçebilmesi için bir yuva çalışması yapacağız. Şimdi şu turu bir tamamlayayım. Yeni tura geçeyim. Sonra hep aynı şeylerin tekrarını yaparak örmeye devam edeceğiz. Evet bakın turu tamamladım. Şimdi artık şöyle yapalım. Daha da kolay. Bakın misinamın fazlasını komplesini aldım. Tur başlangıcındayım. Bakın. Tur başlangıcında misinamın tüm fazlasını aldım.
İşaretleyicimi aldım, tur başlangıcımı belirleyen. Ve şimdi ikinci turu örmeye başlıyorum. Bundan sonra hep böyle yapacağız. Tur başlangıcında misinamızın fazlasını çıkaracağız. Sonra örmeye devam edeceğiz. Evet. Düz örgülerle beraber hep dönerek öreceğiz. Geri dönme olmadığı için ters filan örmüyoruz. Hep düz öreceğiz arkadaşlar. Örgümüz bitene kadar böyle düz öreceğiz. Bakın, ilmekleri çekiyorum ve örmeye devam ediyorum. Bu kadar kolay. Bakın, fazlasını da şöyle veriyorum. Görüyor musunuz? Bu bizim ikinci turumuz oluyor. Bu şekilde bir 8 tur kadar sanırım örerim. Yani örgümün uzunluğuna bakacağım, ona göre karar vereceğim. Bu şekilde öreceğim. Ondan sonra bağcığımızı geçirebilmek için bir ilik çalışmasına benzer bir çalışma yapacağız arkadaşlar. Evet, bu şekilde örelim. Bakın, hep misinamın fazlası burada, görüyor musunuz? Yani burayı uzun uzun özellikle gösteriyorum ki aklınız karışmasın arkadaşlar. Bakın. Şimdi buradan itiyorum. Bakın. Hiç bana engel değil. Evet, bu şekilde örelim. Sonra birlikte devam edelim. Arkadaşlar, tam 8 tur boyunca örgümü ördüm. Bakın, sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi tam ön orta bedende, yani şurada yakamızdaki bağcık için bir ilik çalışmasına benzer çalışma yapacağız. Hemen şu büyük örgümün üzerinde göstereyim arkadaşlar. Bakın. Şu kısmı çalışacağız. Tam ön ortada olacak şekilde. Bunun için şimdi bakın, tur sonunda turu tamamladım. Şöyle tur sonundan geriye saydığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, tam 19 ilmek sayıyorum ve hemen buraya bir işaretleyici takacağım. Taktım. Şurası bizim ön orta kısmımız. Eğer tur başlangıcından itibaren de sayarsak arkadaşlar 51 ilmek sayacağız. Bu 51 ilmekten sonra ilmeğimizi takacağız. 19 geriye doğru, 51 ilmekte tur başından itibaren saydığımızda. Bakın. Şimdi turdan önce 19 ilmek vardı. Buraya kadar geldim. 19 ilmekle turu tamamladım. Hemen şimdi işaretleyicimle beraber. Arkadaşlar, şu tur başlangıcıma beyaz bir ayraç takıyorum. Karıştırmamak için, çünkü birazdan kolları, ön arka bedeni ayıracağız. Onlarda farklı renk kullanacağım ama tur başındaki ayracım beyaz olacak. Şimdi arkadaşlar, burası ön ortamız, şu arkası da kol ve arka bedenimiz. Şimdi 9. turda düz örgülerle beraber örgümü örmeye başladım. İşaretleyicimin şuraya, yani şu tur ön orta kısma yaklaşana kadar bir örüp geleyim, zaman kaybı olmasın. Düz örgülerle örüyorum. Evet, bakın, ön orta işaretimin
olduğu yerden önce 1, 2, 3, 4 ilmeğim kalana kadar ördüm. Şimdi burada bağcık yuvalarımızı yapacağız. Arkadaşlar sıradaki 2 ilmeği şöyle birlikte örüyorum. Sonra şişime 1 ilmek doluyorum. Bakın tam ön ortaya 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeği ördüm. Sağ tarafta yuvamızı açtık. Bağcık yuvamızı açtık. Şimdi sol tarafta açacağız. 2 ilmek düz örüyorum. 1, 2. Sonra şişime ipimi doluyorum. Ve sıradaki 2 ilmeği birlikte örüyorum. Evet, bağcık yuvamız oluşmuş oldu arkadaşlar. Şimdi turumuzu tamamlıyoruz. Evet, turumu tamamladım. Şimdi arkadaşlar 3 tur boyunca daha örgümüzü örelim. Ondan sonra şu iki tarafı birbirine birleştireceğiz. Şöyle bir birleştirme olacak. Tur başı için işaretleyicimi taktım. Ve örmeye başlıyorum. Evet, 3 tur boyunca örelim. Eğer yeterli gelmezse bunu 4'e tamamlayacağız. Şimdi bir 3 tur örüp görelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 3 tur ördüm. Bakın 1, 2, 3. 8 de aşağıda vardı. 11 etti. Bir sırada şu yuvaları açmış olduğumuz sıramız ne yaptı? 9, 10, tam 12 sıra başlangıçtan itibaren örgümüzü örmüş olduk. Şimdi arkadaşlar 2 kat olabilmesi için örgümüzü şöyle aşağıdaki ilmeklerle yukarıdaki ilmekleri birleştirerek tıpkı şu çalışmanın aynısını uygulayacağız. Başlangıç ilmeklerimizden ilmek alacağız. Şişimizde olan ilmeklerle birleştirerek öreceğiz. Bakın şimdi şöyle göstereyim. Önce şişimizi ayarlayalım. Bakın. Şimdi tur başındaki ilk ilmeğim. Bakın arkadaşlar, şu ilmek böyle aşağıya iniyor. Bakın bunun aşağıdaki karşılığı bu. Gördünüz mü? Şurası. Bu ilmeği, hatta bunu ben bir önceki anlatımımda tığla göstermiştim. Bakın tığla şöyle tutup yukarıya çekin. Birkaç ilmek böyle başlarsanız çok kolay olur. Bu ilmeği şişime aldım. Sonra bakın tur başındayım. Tur başındaki ilk ilmekle bu ilmeği ikisini birlikte düz olarak ördüm. Şu tur başında özellikle dikkat edin, ipiniz bol kalmasın. Şimdi bakın sıradaki ilmek, birkaç taneyi böyle göstereceğim. Bakın sıradaki ilmek bu. Geliyor. Bakın. Hemen başlangıç ilmeği bu. Yine tığımla şöyle içinden dışarıya doğru alırsam. Bakın şu. Zaten çok belirgin ilmekler. Geliyorum. Alıyorum bu ilmeği şişime. Sonra sıradaki ilmekle beraber ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Bakın geliyorum. Hemen yanında sıradaki ilmek bu. Zaten çok belirgin. Şişe alıyorum ve ikisini birlikte örüyorum. Geliyorum. Sıradaki hemen burada. Bakın zaten hep yan yana arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şaşırmazsınız. Şaşırırsanız da üstteki ilmeği takip ederek aşağıya inin. Bakın. Şimdi sıradaki ilmek bu. Bakın geliyorum. Hemen burada. Görünüyor zaten. Bakın. Böyle yapınca hemen şişe geliyor.
Evet, 70 ilmeğimizin tamamını arkadaşlar bu şekilde birleştirelim. Bakın arka görüntüsü de böyle. Çok da kolay bir çalışma. Bunun çok daha zor olanı var. Yani nasıl var? İlmek atarken ta başlangıçta bir zincir, farklı bir renk iple önce bir zincir çalışması yapıp sonra ondan ilmek çıkartılıyor. Ondan sonra ördükten sonra o zincirler sökülüyor. Aşağıda kalan ilmekler başka bir şişe geçiyor. Sonra ikisi birlikte örülüyor filan. O kadar şey ki, böyle uzun, gereksiz ki. Bu çok pratik. Normal başladık, ördük. Alttaki ilmekle üstteki ilmeği birleştirdik. Bu kadar kolay. Bakın son kez gösteriyorum. Zaten ilmekler hep yan yana. Aldım. Sıradaki ilmekle beraber ördüm. Evet, bu şekilde ilmeklerimizin tamamını birleştirelim. Arkadaşlar tur sonuna yaklaştım. Bakın 2 ilmeğim kaldı. Arkada da 2 tane yine başlangıç ilmeğim var. Bakın. Alttan yukarıya doğru aldım. İkisini birlikte ördüm. Bakın şimdi bir tane var. Sonuncusu. Onu da yine yukarıya aldım. Ve 2 ilmeği birlikte ördüm. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ne kadar düzgün olmuş oldu. Evet, bu çalışmayı da bitirdik. Bakın artık buradan bağcığımız geçecek. Amacımız şu çalışmayı zaten yapabilmekti. Şimdi boğaz kısmını öreceğiz. Yine var olan 70 ilmeğimizle beraber örmeye devam edeceğiz. Toplamda 20 tur örmeyi planlıyorum. Bir önceki model çalışmamda biraz daha yaşı büyük olduğu için onda 25 tur örmüştüm yaka kısmını. Şimdi burada 20 tur öreceğim arkadaşlar. Bakın tur başlangıcından itibaren başladım ve düz örgülerle örmeye başladım. Bu şekilde tam 20 tur örelim. Sonra roba ayrımları yapacağız ve yaka düşürme çalışması yapacağız. Yaka düşürmeyi çok seven arkadaşlar var. Yine onların hoşuna gidecek. Biraz yakayı düşürerek çalışacağız arkadaşlar. Evet, 20 tur örelim, sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, var olan 70 ilmeğimi 20 değil de 18 tur boyunca ördüm. Bu bizim için yeterli. Çünkü daha küçük yaşa örüyoruz. O yüzden 20 değil 18 tur ördüm ve tam 6 santim uzunluğunda olmuş oldu arkadaşlar. Şu baştaki bağcık kısmıyla beraber de bakın 8 santim, hatta şöyle 8,5 gibi santim uzunluğunda bir örgü elde etmiş olduk. Şimdi arkadaşlar roba ayrımları yapacağız. Ön ve arka bedenleri ayıracağız. Kolları ayıracağız. Şimdi şöyle yapalım. Renkli işaretleyiciler kullanalım. Bakın burası bizim tam ön ortamız. Şurası tam ön ortamız. Şimdi buradan arkadaşlar 13 sağa 13 sola sayacağız. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Roba ayrımlarında birer tane ilmek bırakacağım. Şu 14. ilmek roba ayrım ilmeğim. Bakın tam onun altına işaretleyicimi takıyorum ki rahat hareket edebileyim. Şu benim roba ayrım ilmeğim. Kol için 10 ilmek. Hemen devam edelim. Bundan sonra 2, 4, 6, 8, 10. Yine şu yeşil ayraçtan takayım. Bakın 11. ilmeğim yine roba ayrım ilmeğim. 11. ilmeğimin hemen altına şöyle işaretleyiciyi taktım. Bakın 2, 4, 6, 8, 10 ayırdım. 11. ilmeğin
altına roba ayrım ilmeğimin altına işaretleyiciyi taktım. Şimdi geliyoruz yine ön ortaya. Bakayım yeşil bulabilecek miyim? Evet, bir tane daha yeşilim var. Şimdi aynı şekilde sayalım. 13 tane sol tarafa. Şuradan hemen sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmek saydım. 14. ilmeğim yine roba ayrım ilmeğim. Onun altına işaretleyicimi taktım. Devam ediyoruz. Kolumuz için 10 ilmek ayıracağız. Bakın 2, 4, 6, 8, 10 ilmek ayırdım. Buna da mavi takalım. Şu öndeki maviyle bu aynı renk mi? Yok, değil. Tamam. Buraya da arkadaşlar bakın mavisini taktım. Şimdi bir daha kontrol edelim. 2, 4, 6, 8, 10. 11. ilmeğe roba ayrım ilmeğime işaretleyicimi taktım. Şimdi bakalım arkada kaç ilmeğimiz kaldı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, tam 20 ilmek arkada kaldı arkadaşlar. 20 ilmek arka, 26 ilmek ön, 10'ar ilmekte kollar olacak şekilde roba ayrımlarını yaptık. Şimdi ne dedik? Yaka düşürme de yapacağız. Hemen şu beyazı tur başı olarak kullanacağım. Siz de öyle yaparsanız karıştırmazsınız. Zaten bir iki sıra sonra roba çok belli olacak. Artık diğer ayraçları kullanmamıza bile gerek kalmayacak. Şimdi burası tur başlangıcım. Bakın tur başlangıcımda kol ilmeklerim var. Şu görmüş olduğunuz 10 ilmeğin arası benim tur başlangıcım. Buradan örmeye başlıyorum ve yaka düşürme de yapacağız. Şimdi başlayalım. Bakın. Tur başlangıcından itibaren düz örgülerle 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. 6. ilmeğim roba ayrım ilmeğim. Arkadaşlar gizli artırma yapacağım. Ama gizli artırmayı nasıl yapacağım biliyor musunuz? Şöyle ipi şişime böyle alacağım. Bir sonraki turda bu ilmeği çevirerek öreceğim. Gizli artırma olacak. Bunu da özellikle yapıyorum. Normalde şöyle gizli artırma yapabiliriz. Ama böyle yapmayacağım. Özellikle karıştırmayın diye normal şöyle şişime ipimi dolayarak sanki ajurlu artırma yapar gibi bakın yaptım. Roba ayrım ilmeğim var. Onu düz olarak ördüm. Sonra geldim bakın. Tekrar ilmeği şöyle artırır gibi dolayarak bir ilmek artırdım. Ardından arka bedendeki ilmeklerimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ilmek vardı. Arka bedende 20 ilmeği ördüm. Bakın 21. ilmek yine roba artış ilmeğim. Yine dolayarak bir kez doladım. Roba artış ilmeğimi, aradaki ilmeği ördüm. Tekrar bir kez doladım. Şimdi bakın burada 10 tane ilmeğim var. 2, 4, 6, 8, 10. Arkadaşlar yaka düşürme yapacağız kollarda. Ne yapacağız biliyor musunuz? 3 ilmek öreceğiz. Geriye döneceğiz. Sonra geleceğiz. Bu 3 ilmekten sonra 3 ilmek daha öreceğiz. Geri döneceğiz. Bu şekilde geri dönüşlerle beraber arka bedeni örmüş olacağız. Ön bedeni örmemiş olacağız. Dolayısıyla yaka önde aşağıya düşmüş olacak. Şimdi bakın dolama yaptım. Sonra koldaki 10 ilmekten 3 tanesini örüyorum. 1, 2,
3 ilmek ördüm. Sonra geriye dönüyorum. Bakın. Geriye döndüm. İlmeği örmeden boş alarak şişimi alıyorum ve şöyle arkaya doğru kaydırıyorum. Bakın 1 ilmek, 2 ilmek oldu. Bakın 1 ilmek, 2 ilmek görünümünde oldu. Bu bakın ipi şöyle arkaya doğru çektim. Bunu özellikle yapıyoruz ki örgümüz düzgün olsun. Şimdi ipi kendime alıyorum. Ters örgülerle beraber 1, 2 ilmek örüyorum. Bakın roba artışı yaptığım, dolama yaptığım ilmeğim var. Görüyor musunuz? Bu ilmeği şöyle çapraz girerek ters ördüğümde gizli bir artış olmuş oluyor. Ardından roba ayrımında bir ilmeğim var. Onu ters ördüm. Bakın yine aynı şekilde burada dolama yapmış olduğum ilmeğim var. Bunu da şöyle tersinden, bakın içinden şöyle girip ördüğümde bakın gizli artış yapmış oldum. Geri dönüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ilmek örüyorum. Bakın yine dolama yapmış olduğum ilmeğim. Arkadaşlar şöyle çaprazdan batarak örüyorum ve bir gizli artış olmuş oldu. Roba ayrım ilmeğim var. 1 ilmek, onu da ters ördüm ve yine bakın dolama yaptığım ilmek. Tersinden battığımda yine gizli artış oldu. Şimdi aynı şeyi burada yapacağız arkadaşlar. Bakın burası tur başı. Yine arka bedeni ördük. Roba artışını yaptık. Tıpkı şurada yaptığımız çalışmayı burada yapacağız. 3 ilmek öreceğiz. 1, 2, 3. Bakın tur başında 2 ilmeğim kaldı. Geriye dönüyorum. Ne oldu? 3 ilmek de buradan örüp geri dönmüş oluyoruz. Bakın şu ilk ilmeği yine şişimi alıyorum. Yine şöyle kendime doğru çekiyorum. Bakın 1 ilmek 2 ilmek gibi göründü. Düz öreceğim için ipi arkaya doğru uzatıp örmeye başlıyorum. 1, 2, 3 ilmek ördüğümde bakın roba artış yerine gelmiş oldum. Tekrar şişime ipimi doluyorum. Roba artış ilmeğimi örüyorum. Tekrar şişime ipimi doluyorum ve arka bedeni örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, tam 22 ilmek olacak çünkü sağında ve solunda birer artış yaptık. 20 ilmeğimiz vardı. Birer kez arttırdığımız için 22 ilmek oldu. Şimdi 22 ilmeğimi örüyorum. Bir kez geri döndük. Yani yaka düşürmeyi bir kez çalıştık. Şimdi ikinci kez çalışacağız. Bakın 22 ilmeği ördüm. Geldim. Bakın işaretleyicim burada. Roba artış yerim. Şişime ipimi doladım. Roba ayrım ilmeğimi ördüm. Şişime ipimi doladım. Ardından 1, 2, 3 ilmek ördüm. Bakın 4. ilmeğim geri dönüş yaptığım ilmeğim. Çift ilmek görüntülü ilmeğim vardı ya. İşte o bu. Bakın şöyle battım ve bunu düz olarak ördüm. Sonra 3 ilmek daha örüp öyle geri döneceğim. Bakın 1, 2, 3. 3 ilmek daha ördüm. Sonra geriye dönüyorum. Hep aynı şeylerin tekrarı. Kaydırma dediğiniz şey bu kadar basit arkadaşlar. İlk ilmeği şişime aldım. Yine şöyle ipimi arkaya doğru çekiştirdim. Bakın 2 ilmek görüntüsü elde ettim.
İpi kendime aldım. Çünkü ters örgülerle örgümü öreceğim ve örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek ördüm. Bakın dolama yapmış olduğum artış ilmeğim. Şöyle arasından çapraz batarak ört. Sonra roba ayrım ilmeğim var. Bir ilmek. Onu ters örgü ördüm. Ve yine bakın artış ilmeğim var. Arasından şöyle çapraz batarak bunu da örtüm. Ardından devam ediyorum arka beden ilmeklerime. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ilmek arka beden için ördüm. Bakın yine dolama yaptığım artış ilmeği. Şöyle arasından çapraz batarak bunu da ört. Roba ayrım ilmeğim var. Onu da ördüm. Ardından yine dolama yapmış olduğum ilmeğim. Onu da arasından çapraz batarak örttüm. Şimdi devam ediyoruz. Bakın sayıyorum. 1 2 3 ilmek ördükten sonra bakın arkadaşlar burada çevirmiş olduğum şöyle çift görünümlü ilmeğim var. Görüyor musunuz? Bakın burada. Şöyle baktığınızda göreceksiniz. Şimdi bu ilmeğe şöyle arasından batıyorum arkadaşlar. Bakın. Battım ve ters olarak örtüm. Gördünüz mü? Bu kadar kolay. Sonra devam ediyorum. Bakın 3 ilmek öreceğim. 1 2 burası tur başı ama hiç fark etmiyor. Şimdi bir ilmek de buradan öreceğim. Şöyle yapacağım. Burası tur başım ya. İşaretleyiciyi buraya alıyorum. Geliyorum. Bir ilmek daha örüyorum. 3 ilmek ördüm. Yine geriye dönüyorum. Bakın. Şimdi bu ilmeği şişime aldım. Şöyle ipi kendime doğru bakın böyle çevirdim. Bu çift kat oldu. Şu işaretleyicimi yine buraya takıyorum. Burası tur başlangıcım olduğu için burayı karıştırmamamız lazım. Sonra düz örgülerle beraber evet şöyle düz örgülerle beraber örüyorum. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ördüm. Bakın 7 ilmek örünce yine roba artış yerine geldim. Bir doladım. Roba ayrım ilmeğimi ördüm. Tekrar bir doladım. Sonra arka bedeni örmeye başladım. Artık arka bedende 24 ilmeğimizin olması lazım. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ve 24. Evet. 24 ilmeğimi ördüm. Bakın roba ayrım ilmeğim burada. Bir dola, bir ör, bir dola. Şimdi tekrar kola geldik. Üçüncü kez geri döneceğiz. Sayarak yine devam ediyorum. 1 2 3 4
5, 6, 7 ilmek ördüm. Bakın 8. ilmeğim geri dönüş yaptığım ilmeğim. Görüyor musunuz? Bununla beraber 8. Ve sonrasında 3 ilmek daha örüyorum. Bakın. 1, 2, 3. Bir ilmeğim kaldı. Artık son kez, 3. kez döndük. Daha dönmeyeceğiz. Eğer öreceğimiz ilmek sayısı artarsa ya şu geri dönüşleri işte 5, 4, 3 yapabiliriz. 4, 3, 3 yapabiliriz. İlmek sayısına göre ayarlayabiliriz. Bizim 10 ilmeğimiz olduğu için biz 3, 3, 3 olarak yaptık onu arkadaşlar. Şimdi geri dönüyorum. Burada bitti artık geri dönüşler. Şu ilk ilmeği şişime alıyorum. Arkaya doğru çift ilmek olacak şekilde yatırıp sonra ipi kendime alıyorum. Yine sayarak devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek örüyorum. Bakın 11. ilmek roba artış ilmeğim, dolama yaptığım ilmek. Bunu da çaprazından batarak ördüm. Ardından roba ayrım ilmeğim var. Onu ters ördüm. Ve tekrar bakın artış ilmeğim, dolama yapmış olduğum ilmek. Arasından çapraz batarak ördüm. Şimdi arka bedende 24 ilmeğimiz vardı. Onları şöyle hızlı hızlı öreyim. Yine çok detaylı anlattım. Çünkü buralar önemli. Yine sayarak anlattım ki şaşırmayın, tereddüt etmeyin. Kendi sayılarınızla eşleşerek böyle hatasız örebilin diye. Eğer bu şekilde anlatmamdan memnunsanız, işinize yarıyorsa bu sayılar arkadaşlar mutlaka yorumlarda belirtin, olur mu? Evet, arka ilmeklerimi ördüm. Bakın roba artış ilmeğim, dolama yapmış olduğum ilmeğim. Çaprazından battım, ördüm. Roba ayrım ilmeğimi ördüm. Tekrar dolama yapmış olduğum ilmeğimi ördüm. Şimdi son kez buradan da dönüş yapacağız. Yine sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüğümde tur sonuna gelmiş oldum. Şimdi işaretleyicimi takıyorum. Siz de aynısını yapın arkadaşlar. Geliyorum. 8. ilmek benim dönüş yapmış olduğum ilmekti. Bakın. Şöyle alayım. Rahat çalışayım. Bakın. 8. ilmek benim dönüş yapmış olduğum ilmekti. Bunu ters olarak ördüm. Sonra 1, 2, 3 ilmek örüyorum. Bakın bir ilmek kaldı burada da. Sonra geriye dönüyorum. Şunu bir düzelteyim. Evet. Yine şişime bakın ilmeği boşaldım. Şöyle kendime doğru çektim. Yine 2 ilmek oldu. 2 ilmek görüntüsü oldu aslında. Tek bir ilmek. Ardından örüyorum. 1, 2, 3 ilmeği ördüm. Yine tur başlangıcının olduğu yerdeyim. Bakın arkadaşlar, misinamın uzun olması hiç benim örgümü etkilemiyor. Dediğim gibi benim kısa misinam da var. Yani sadece misinamı kısaltarak böyle 60 santimlik misinayla da çok rahat bir şekilde örebilirdim. Fakat misinası uzun olan arkadaşlar için ben de uzun misina kullanıyorum. Evet, devam ediyorum. 1, 2, 3 tur başlangıcından sonra 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ördüm ve arkadaşlar geri dönüşleri bitirmiş oldum. Şimdi
Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Artışları hep yaptık. Şöyle bir bakayım. Evet, artışları yaptık ve bitirdik. Şimdi arkadaşlar artık dönerek örmeye başlıyoruz. Yaka düşürmelerimiz bitti. Dolayısıyla artık roba artışlarını her tarafta yapacağız. Şimdi geldim, bakın. Ön bedenim burası. Ön bedende hiç artış yapmamıştık. Şimdi doluyorum. Şişime ipimi doladım. Roba ayrımındaki ilmeği örtüm. Tekrar şişime ipimi doladım. Ve ön bedenimde 26 ilmeğim vardı. Bu 26 ilmeğimi örüyorum. Biraz hızlı öreceğim. Düz örgü zaten. Ne kadar hızlı o kadar kısa süre. Zaten videolarım çok ayrıntılı olduğu için uzun oluyor. O yüzden şöyle hızlı hızlı örelim. Ne kadar hızlı örersek o kadar kar. Evet, bakın ön beden ilmeklerimi 26 ilmeğimi ördüm. Bakın roba artışının olduğu yere geldim. Pardon arkadaşlar, arka bedeni örüyorum. Çok özür dilerim. Geriye döndüm. Bakın geriye döndüm. Arka bedenin hemen şurada artışımı yaptım. Arka beden ilmeklerimi ördüm. Şimdi diğer koldayım. Çok özür dilerim. Ön burada arkadaşlar. Bakın ön burada. Öne daha dönmedik. Yani şuradan geldik. Arka bedenden artışlara başladık ve devam ediyoruz. Şimdi hep dönerek öreceğiz. Evet, şişime ipimi doladım. Geldim, roba artış ilmeğimi ördüm. Şişime ipimi doladım. Ardından kol ilmeklerimi örmeye başladım. Sayayım bir de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bakın burası geri dönmüş olduğum ilmeğim. Görüyor musunuz? Bununla 8 mi etti? Bir sayayım. Pardon. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bir ilmek daha ördüm. 13 ilmek oldu. Ne yapmıştık? 10 ilmekle başlamıştık. 3 ilmek artırdık geri dönüşlerle. Kolumuz 13 ilmek oldu. Şimdi roba artış yapacağımız roba ayrım ilmeğinin oradayız. Bir doladım. Roba ayrım ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Şimdi ön bedeni örüyoruz. Bakın. 13 ilmek ön bedenin orta kısmına kadar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yine bunu takalım. Devam ediyorum. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ilmek ön bedenim için ördüm. Bakın roba ayrım ilmeğim burada. Bir doladım, ördüm, bir doladım. Şimdi ikinci kolu örüyoruz. Bakın. 1. Burada da dönüş yapmış oldum. Bakın ilmek burada. Son geri dönüş yaptığım ilmek burada. Bunu ördüm. 2, 3, 4, 5. Tur bitti arkadaşlar. Devam edeceğim. 5. Şöyle misinamın fazlasını aldım. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ne yaptık? Kollar 13, 13 ilmek. Şu arkayı da söyleyeyim size arkadaşlar. Arkamız kaç ilmek? Hemen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 ilmek. Dolamaları saymıyorum. Şimdi yeni tura başladık. Bakın dolayarak
artışlarımızı yaptık. Yeni turda dolamış olduğumuz şu ilmekleri sadece öreceğiz arkadaşlar. Bir tur artıracağız, böyle dolayacağız. O yüzden dolayarak ben bu artışları yaptım ki karıştırmayın, bir önceki sırada artış mı yaptım yoksa ördüm mü diye. Şimdi bir sırada dolayarak artırdık. Diğer sırada bu doladıklarımızı sadece örüyoruz. Bakın. Evet, bu şekilde bakın. Ört. Geldim, arka bedeni örüyorum. Evet, arka beden ilmeklerimi de bakın ördüm. Geldim, bakın dolama yapmış olduğum ilmek görüyor musunuz? Çaprazından batarak ördüm. Roba artış ilmeğimi ördüm. Yine dolama yapmış olduğum ilmek, çaprazından batarak ördüm. Sonra kol ilmeklerimi örüyorum. Evet arkadaşlar, bakın geldim, yine dolama yapmış olduğum ilmek, çaprazından battım, ördüm. Roba ayrım ilmeğimi ördüm. Tekrar dolama yaptığım ilmek, çaprazından batarak ördüm. Arkadaşlar bu şekilde turumuzu tamamlayalım. Bakın şuraya kadar yine şurada dolama yapmış olduğumuz ilmekleri de örerek turu tamamlayalım. Sonra ikinci kez artış göstereceğim. Evet arkadaşlar, bakın örerek turumu tamamladım. Şimdi tur başındayım. Tekrar örmeye ve artırmaya başlıyorum. Bir sırada artırıyoruz. Diğer sırada ne yapıyoruz? Örüyoruz. Şimdi de artıracağız arkadaşlar. Bir önceki sırada ördük. Şimdi bir sonraki sırada artıracağız. Artık sayı söylemiyorum. Roba ayrım yerlerimiz belli. Tur başlangıcından itibaren roba ayrım yerinin olduğu yere kadar ilmeklerimi örüyorum. Evet, ilmeklerimi ördüm. Bakın roba ayrımının olduğu yerdeyim. Bir doladım. Roba ayrım ilmeğimi ördüm. Tekrar bir doladım ve ilmeklerimi örüyorum. Diğer roba ayrımının olduğu yere kadar örüyorum. Evet, diğer roba ayrımının olduğu yere kadar ördüm. Şimdi bir dola, roba ayrım ilmeğini ör. Tekrar bir dola ve kol ilmeklerimi örüyorum. Kol ilmeklerim bitti. Yine roba ayrımının olduğu yerdeyim. Bir dola, roba ayrım ilmeğini ör. Bir dola ve şimdi ön bedenin ilmeklerini örüyorum. Ön bedeni bitirdim. Yine roba ayrımının olduğu yerdeyim. Bir dola, roba ayrım ilmeğini ör. Tekrar bir dola. Şimdi ikinci kol ilmeklerimi tur sonuna kadar örüp turumu tamamlıyorum. Arkadaşlar bu geri dönüşleri bitirdikten sonra ikinci kez artırma çalışması yapmış olduk. Şu önlerde, yani buradan sayarsak bakın bir ve ikinci kez artış yapmış olduk. Bu şekilde artışlara devam edelim. Şu önlerden sayarak devam edeceğim. Robam istediğim uzunluğa ulaşınca artık kolları ve bedeni
ayıracağım arkadaşlar. Robamızı tamamlayıp birlikte devam edelim. Arkadaşlar roba artışlarımı şu ön bedende saydığımda tam 15 kez artırmış oldum. Arka bedende de 18 kez artırmış oldum. Buradan geri dönüşler yaptık ya. Şimdi ben size sayılarımı söyleyeyim. Siz de sayılarla kontrol edin. Bakın roba ayrım ilmeğimden sonra ön bedeni sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 ilmek önde var. 15, 15, 30 ilmek artırdık. 26 ilmeğimiz de vardı. Ne oldu? 56 ilmek oldu. Kolumuzu sayacağım. Yine şu roba artışından, ayrım ilmeğinden sonraki ilmekleri sayarak söyleyeceğim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, tam 43 ilmek kolumda var. Arka beden ilmeklerimde de roba ayrım ilmeğinden sonra saydığımda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 ilmek de arka bedenimde var. Şimdi arkadaşlar roba çalışmamız bitti. Bakın en son geldim turumu bu kolumda tamamladım arkadaşlar. Şimdi kolları ayıracağız ve ön ve arka bedeni öreceğiz. Şöyle ipimi biraz uzun bıraktım. Ve şimdi bu kollarımdaki ilmekleri bir ilmek tutucu ya da bir ipe alarak bekleteceğiz. En son kolları öreceğiz. Şimdi ben küt bir iğneme ip geçirdim. Bu ilmekleri alacağım. Bakın arkadaşlar şurada roba ayrım ilmeğim var ya. Bu roba ayrım ilmeğimi de ben kola bırakıyorum. Bedenim yeterince geniş. O yüzden kola bırakacağım. Şuradan hemen başladım ve ilmekleri şişe alıyorum. Evet, burada aldım. Şimdi şuradan şişimi çıkartacağım. Bakın. Devam ediyorum. Burası tam tur başlangıç bitiş yerim olduğu için şişimin bir tarafında kol ilmeklerimin bir kısmı var. Diğer tarafında da diğer ilmekleri var. Şimdi diğer taraftan da alıyorum. Hepsini topluyorum. Bakın geldim. Yine roba ayrım ilmeğim olan o tek ilmeği de kola aldım. Şimdi birinci kolu ipi almış olduk. Burada bunları şu şekilde bağlayacağım. Hatta biraz sağlam bağlayalım, açılmaz. Şimdi burası neresi? Hemen bakalım. Burası arka bedenimiz. Şu ön bedende şuradan örerek devam edeceğim. Bakın şu arka bedenden örerek devam edeceğim. Hemen başlayalım. Bakın örgümüzün
arka kısmı. Geliyorum lacivert ipimi hemen burada arka bedenin ilk ilmeğine batarak başlıyorum. Bak. Ve düz örgülerle beraber şunu da bir düğümleyeyim. Ve düz örgülerle beraber arka bedende 56 ilmeğimiz vardı. Kol ayrımları, roba ayrımlarının birer ilmeğini de kollara bıraktık. Evet, 56 ilmeğimiz var. Var olan 56 ilmeği düz örgülerle örüyorum. Evet, 56 ilmeğin tamamını ördüm. Bakın ikinci kola geldim. Roba ayrım ilmeklerim yine kolda kalacak şekilde yine bu ilmekleri de iğneme alıyorum. Evet, bakın yine roba ayrım ilmeği de dahil olmak üzere koldaki ilmeklerimi aldım. Bunu da şöyle düğümleyelim. Evet, bakın. Şimdi arkadaşlar arka beden ilmeklerini örmüştük. Ön beden ilmekleriyle devam edeceğiz. Hatta şunu şöyle yapalım arkadaşlar. Şu arka beden 56 ilmek ya. Bakın. Bakın son ilmeği bir daha öreceğim. Örerken de bir artırma yapacağım. Bakın 56. ilmeği ördüm. Şişten çıkarmadım. Şöyle çevirdim. Bunu bir kez daha ördüm. Bir ilmek buradan artırmış olduk. Sonra bir gizli artırma yaptım. Geldim. Ön bedendeki ilk ilmeğimi bir kez ördüm. Yine şişten çıkarmadım. Bakın. Yine aynı ilmeğe çaprazından batarak bir kez daha ördüm. Ne olmuş oldu? 1, 2, 3 ilmek kol altından artırmış olduk. Devam ediyoruz. Şimdi ön bedenin ilmeklerini öreceğim. Evet, ön bedenin ilmeklerini son ilmeğe kadar ördüm. Şimdi burada da aynı çalışmayı yapacağım. Bakın ilmeği bir kez ördüm. Şişten çıkarmadım. İlmeğin çapraz arasından girdim. Bir kez daha ördüm. Bir ilmek arttırdık. Bir gizli artırma yaptım. Burası bizim tur başlangıcımız olacak aynı zamanda. Şimdi şuradan bir yerden misinamın fazlasını çıkarmam lazım ki rahat örgümü öreyim. Evet. Şimdi aynı şeyi burada yapacağım arkadaşlar. Arka bedenin bakın ilk ilmeğini bir kez ördüm. Şişten çıkarmadım. İlmeğin şöyle çaprazından battım. Bir kez daha ördüm. Şimdi şurası bizim tur başlangıcımız olacak. Hemen oraya işaretleyicimi takayım. Siz de takın. Burada da yine tur başlangıcı bizim için önemli arkadaşlar. Evet. Tam burası. Evet, ilk turu tamamlamış olduk. Ön bedenle arka bedeni birleştirdik. Şimdi ikinci turda örmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar zikzak çalışması uygulayacağız. Bir desen çalışması uygulayacağız. Bu desen çalışması uygulayabilmemiz için
bizim 2 ilmeğe daha ihtiyacımız var. O yüzden yine kol altlarına gelince birer ilmek artış yapacağım ki ilmek sayım model çalışmam için uygun olsun. Şimdi kol altına kadar bir geleyim. Hatta tam kol altı yapmayalım, bunu ön bedene doğru yapalım arkadaşlar. Hemen öyle yapalım, daha kolay olsun. Kol altının ön beden tarafına yakın yerde arttıralım. Evet. Şimdi şurası da tur başımız ya, belli oldu ya tur başımız. Bakın misinamızı da buradan çıkartalım arkadaşlar. Eğer sizin de misinanız benim gibi uzunsa siz de misina fazlanızı tam tur başlangıcının olduğu yerden çıkartın. Evet, şimdi burası arka beden. Burayı düz örgülerle ördüm. Kol altına geldim. Bakın, kol altına geldim. Bir ilmek ördüm. Bir ilmek daha ördüm. Bakın, hemen kol altının şuradaki ilmekte bir artış yapıyorum. Bir ördüm. Yine demin yaptığım şeyin aynısını. İlmeğimi şişten çıkarmadım. Çevirdim, bir kez daha ördüm. Bu tamam. Şimdi aynısını diğer tarafta yapacağız. Ön bedenin hemen bitimine yakın yine kol altında. Evet, örelim ilmeklerimizi. Evet, ön beden ilmeklerim bitmek üzere arkadaşlar. Bakın, şu roba ayrımından önceki 3. ya da 4. ilmek fark etmez. Şu 4. ilmekte artıralım. Bakın, bir kez ördüm. Şişten çıkarmadım. İlmeği çaprazından battım ve bir kez daha ördüm. Sonra 1, 2, 3 ilmek ördüm ve turumu tamamlamış oldum. Evet, şimdi model çalışmamıza başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar zikzak modeli çalışacağım ve şöyle canlı renkler kullanmak istiyorum açıkçası. İplerimin 2 tanesi yine Alize Baby Best. Yani şu kullanmış olduğum ana renkle aynı. Fakat güzel bir yeşil olsun istedim. Yeşil ipim de Nako Elite Baby. Bakın, genel itibariyle bu iki ip birbiriyle aynı özellikte olan, benzer özellikte olan, kalınlık olarak da aynı ip olduğu için öreceğim. Şunun ne olduğunu bilmiyorum, yani Nako Elite Baby olabilir, başka bir şey de olabilir, çok emin değilim. Şimdi hangi renkle başlasak daha güzel olur? Sarıyla mı başlasak, kırmızıyla mı, yeşille mi? Yeşille başlayacağım. Evet, şimdi model çalışmamıza başlayalım. Çok kolay bir çalışma arkadaşlar. Bunun beresini size anlatmıştım zaten. O bere anlatımımda benden rica etmişlerdi. Bu modelle ilgili hırka, kazak vesaire çalışması yapar mısınız Elif Hanım demiştiniz. Şimdi şura bizim tur başlangıcımız. Hemen şuraya işaretleyicimi taktım. Şimdi arkadaşlar şöyle başlayalım. Şu ipi biraz sıkı tutun. 1 2 3 ilmek düz ördükten sonra şimdi yeşil ipimle başlayacağım çalışmama. Şunun ucunu bir bulayım. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın, önce şu lacivert ipimin ucuna şu yeşil ipi bağladım ve şöyle ilmek dibine kadar bunu ittim.
Evet. Şimdi başlıyoruz. Bakın yeşil ip burada. 3 ilmek lacivert ipten sonra bir ilmek yeşille örüyorum. Sonra yine 5 ilmek lacivert ipimle öreceğim. Bakın. 1 2 3. Şimdi 4 ve 5. ilmeği örmeden arkadaşlar şu yeşil ipimi bakın lacivert ipimin üstünden yürütüyorum ki arkada ip bolluğu olmasın. Düzgün bir şekilde ilerlesin. 4 ve 5 bakın. 5 ilmek lacivert ördüm. Bakın yeşil ipim de arkada örgü boyu uzunluğunda. Bunun bol ya da sıkı olmamasına özellikle dikkat edin arkadaşlar. Şimdi tekrar yeşil ipimle beraber bir ilmek ördüm. Sonra 5 ilmek lacivert öreceğim bakın. 1 2 3 ördüm. Dördüncüyü örerken şu yeşil ipi üzerinden atlat. 4 ve 5. Şimdi 6. ilmeğimi yeşille öreceğim. Bakın. Özellikle arkayı gösteriyorum ki ipinizi bu şekilde siz de düzgünce ayarlayın. Evet, bir ilmek yeşilden sonra yine 1 2 3 sonra ipi üstünden atarak tekrar lacivertle 4 5 ilmek ördüm. Şimdi yeşil ipimle bir ilmek örüyorum. Yani 5 lacivert, bir yeşil olacak şekilde arkadaşlar örmeye devam edeceğim. Turu bu şekilde tamamlayalım. Tur sonunda turu beraber yine bitiririz. Evet, tur sonuna yaklaştım. Bakın 2 4 5 ilmek lacivertimle ördükten sonra bir ilmek yeşil ipimle ördüm. Sonra 1 2 ilmek ördüm. Bakın turum bitti arkadaşlar. Şimdi 3 ilmek daha lazım bana. Bakın 1 2 3 ilmeğim burada. Yani sayılarımızı düzgün ayarladık. Model kurulumunda sıkıntı yok. 2 lacivertten sonra 3. lacivertimi tur başlangıcında şöyle sıkıca örüyorum bunu arkadaşlar. Bakın ilmeği şöyle sıkıyorum ki burada boşluk olmasın. Şu yeşili yürüttüm. Şimdi 4 ve 5 yapacağız ama şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Örgümüzü örerken şimdi model kurulumu yapıyoruz ya. Şurası tur bitti. Yani tur bittikten sonra burası ikinci tur. Şimdi ikinci turda arkadaşlar bu yeşil sayımız 3'e çıkacak. Şu yeşilin öncesindeki lacivert ipi de yeşil öreceğiz. Yani turu tamamladıktan sonra bakın. Bir yeşil, 2 lacivertle turu bitirdik. Yeni tura başlamış olduk. Şu iki yeşil ilmeğin arasında da 5 ilmek var. Kurulumla ilgili sorun yok. Şimdi yeni tura başladık. Yeni turda 2 ilmek lacivertten sonra 1 2 3 ilmek yeşil öreceğiz. Modelimiz böyle. Şimdi 2 laciverti zaten ördüm. Bakın geliyorum. 1 2 3 ilmek yeşil örüyorum. İkinci tur. Sonra lacivert ipimle beraber 1 2 3 ilmek örüyorum. Tekrar yeşil ipimle bakın 1 2 3 ilmek örüyorum. Sonra lacivertle 1 2 3 ilmek örüyorum. Görüyor musunuz? Tıpkı berede çalıştığımız gibi. Tekrar 1 2 3 ilmek yeşil, sonra 1
2, 3 ilmek lacivert. Sonra 3 ilmek yeşil. Bu turu da böyle tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bakın 3 yeşil 3 lacivertle beraber tur sonuna yaklaştım. En son 3 lacivertten sonra 1, 2, 3 ilmek yeşil ördüm. 1 ilmek lacivertle turu tamamladım. Bakın tur başında zaten 2 ilmek lacivertim var. Yine 1, 2, 3 olmuş oldu. Şimdi yeni tura başlıyoruz yine. Şunu alalım. Hemen buraya takalım. Bu kez arkadaşlar 5 ilmek lacivert öreceğiz. 5 ilmek yeşil öreceğiz. 1 ilmek lacivert öreceğiz. Bakın. Şimdi geldim. Bakın tur başındayım. Turun ilk ilmeğini lacivert ördüm. Sonra yeşille beraber devam ediyorum. Tur başında şu ilmeğinizin iplerini güzel sıkın arkadaşlar, bol olmasın. Bakın sonra 1, 2, 3 devam edeceğim ama 5'i tamamlayacağım ama ne yapıyorduk? Şu ipleri yürütüyorduk arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. 4, 5 ilmek yeşilden sonra geliyorum, 1 ilmek lacivert örüyorum. Sonra 1, 2, 3, 4 ama ip yürüteceğiz. 4, 5 ilmek yeşil, ardından 1 ilmek lacivert. Bir kez daha göstereceğim. Şimdi 1, 2, 3 şu ipi yürüttüm. Ardından 4, 5 ilmek yeşil, 1 ilmek lacivert. Evet, turu bu şekilde tamamlayalım. Arkadaşlar tur sonuna yaklaştım. Turu beraber tamamlayalım. Bakın 5 yeşil 1 lacivertten sonra tekrar yeşil ipimle beraber örüyorum. 1, 2, 3 yeşil ördükten sonra şu iplerde arkadaşlar bakın böyle dolanıyor. Buna yapılacak bir şey yok maalesef. Bunları çevirerek düzeltmemiz lazım. Şimdi lacivert ipimi atlattım. 4, 5 yeşil, sonra 1 lacivert ördüm. Tekrar 1, 2, 3 yeşil ördükten sonra ipi atlattım. 4, 5 yeşille beraber turu tamamladım. Bakın turumuz bitti. Şimdi arkadaşlar renk geçişleri yapacağız. Şu anda lacivert ipimle olan işim bitti. Bu ipi biraz şöyle uzun kesiyorum. Şimdi yeni ipe geçeceğim. Ben şöyle yapmaya karar verdim. Renklerin arasına arkadaşlar beyaz koyacağım. O yüzden beyaz ipimle beraber yeni tura başlayacağım. Şimdi burada ne yapacağız biliyor musunuz? Önce tura yeşil ipimizle bir başlayacağız. Evet, önce yeşil ipimle başlayacağım arkadaşlar. 1, 2, 3 ilmek yeşil ipimle öreceğim. Bakın tur başlangıcındayım. Sıkı sıkı tur başlangıcını örüyorum. Şöyle sıkıyorum. 1, 2, 3. Bakın ördüm. Şu uzun olan, bakın sivri olan kısmın olduğu yer 1, 2, 3 sıra yeşil ördüğümüz ilmek. Şimdi buraya beyaz ipimle beraber başlayacağım.
Evet, bakın şimdi geliyorum, yine ipimi bağlıyorum. Uzunca bağlayın. Sonra ilmeğin hemen dibine alıyorum, böyle uç kısmına bir ilmek beyaz örüyorum. Devam ediyorum. Bakın 1 2 3, şu beyazı atlatalım, 5 ilmek yeşil öreceğiz. 4 5 ilmek yeşil ördüm. Bakın yine 1 2 3 sıra yeşil oldum. Şöyle sivri olan kısmın, zikzakın uç kısmındayım. Şimdi bir ilmek yine beyaz örüyorum. Hep aynı şeylerin tekrarını yapacağız. Ardından 1 2 3, ipi yürüttüm. 4 5 ilmek yeşil. Bakın yine sivri olan kısımdayız. Bir ilmek beyaz. Yani 5 ilmek yeşil, bir ilmek beyaz olacak şekilde arkadaşlar turu tamamlayalım. Arkadaşlar yine tur sonuna yaklaştım. Beraber tamamlayalım. 5 yeşil, bir beyaz olacak şekilde ilmeklerimi ördüm. Bakın bir beyazdan sonra 2 yeşille beraber turumu tamamlamış oldum. Şimdi yeni tura geçeceğiz. Aslında şu alttakinin birebir aynısını yapıyoruz ama bir sıra daha göstereceğim size, aklınız karışmasın diye. Şimdi şöyle düşünün. İlk yeşile başladığımız zamanı düşünün. Bakın. Yine aynı şeyi yapmış olduk. 5 lacivert bir yeşil yerine 5 yeşil bir beyaz başlamış olduk. Şimdi tur başındayız. Burada da ne yapacağız? Bakın tur başı olduğu için 1 2 ilmek yeşil öreceğim. Ardından geleceğim beyaz ipimle beraber 3 ilmek beyaz öreceğim. 1 2 3. Sonra yeşil ipimle beraber 1 2 3. Tekrar beyaz ipimle beraber 1 2 3. Şuranın aynısını yapıyoruz. Tekrar 1 2 3 ilmek yeşil, sonra 1 2 3 ilmek beyaz. Bakın. Turu böyle tamamlayacağız. Bir sonraki turda arkadaşlar 5 ilmek beyaz, 1 ilmek yeşil kalacak. Ondan sonra da ben renk geçişlerimi şöyle planlıyorum. Beyazdan sonra kırmızı, sonra tekrar beyaz, sonra sarı, sonra beyaz ve sonra tekrar yeşil, aynılarının birbirinin tekrarı olacak şekilde. Bakın beremizde yaptığımız çalışmanın aynısını uygulayacağım arkadaşlar. 1 3 5 ilmek, sonra diğer renkle 1 3 5 ilmek, bu şekilde öreceğim istediğim uzunluğa ulaşana kadar. İstediğim uzunluğa ulaşınca da arkadaşlar etek kısmıyla beraber artık lastik çalışmasıyla kazağımı tamamlamış olacağım. Sanırım anlaşılır olmuştur. Videoyu daha fazla uzatmanın bir manası yok. Dediğim gibi bu sırada 3 beyaz 3 yeşil öreceğiz. Sonraki sırada 5 beyaz, şu sağdan soldan birer ilmek ekliyoruz. Bir yeşil öreceğiz. Sonra renk değiştireceğiz arkadaşlar. Ben kırmızı kullanacağım. Siz hangi renk istiyorsanız kullanabilirsiniz. Hep birbirinin tekrarı olacak şekilde zikzak modelimi etek kısmına kadar öreceğim. Örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın. Örnek çalışmamı uygulayarak devam ettim. Toplamda kaç kez ördüğümü söyleyeyim. Şu renkli ipler her örneğimiz için
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tam 11 tane model çalışmamı uygulamış oldum arkadaşlar zikzak modelime. Ardından bakın en son model çalışmamı bitirdim ve tekrar lacivert ipime, ana rengime geçtim ve düz örgü ördüm. Şimdi kaç santim olduğunu söyleyeceğim. Kol altından itibaren ölçtüğümde tam 17 santim uzunluğunda bir örgü örmüş oldum. Şu zikzak çalışmamı ölçtüğümde zikzak çalışmamın uzunluğu da tam 14 santim arkadaşlar. Yakadan aşağıya, şurası arka bedenimiz. Yakadan ölçtüğümde de bakın 39,5 santim uzunluğunda bir örgü elde etmiş olduk. Şimdi bu benim için yeterli bir uzunluk. Yani en boy ölçümüze göre. Lastik çalışmasına başlayacağım. Tur başındayım şu an. Lacivert ipimle kaç sıra ördüm onu da söyleyeyim. Zikzak modelim bittikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tam 8 sıra boyunca düz örgüyle örgümü ördüm. Şimdi arkadaşlar lastik çalışması yapacağım. İsterseniz tekli, isterseniz çiftli lastik çalışması yapabilirsiniz. Ben bir önceki modeli anlatırken çiftli lastik çalışması yapmıştım. Bu sefer değişik olsun diye tekli lastik çalışacağım. Siz hangisini isterseniz yapabilirsiniz. Şimdi tur başındayım. Başlıyorum. Tekli lastik nasıl örülüyor? Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Şiş numaramı değişmedim ama biraz böyle sıkı öreceğim arkadaşlar. Aslında yarım numara küçük şişle örülürse böyle sıkı sıkı örmeye gerek kalmaz. Ama ben açıkçası şimdi örerken aklıma geldi. O yüzden hiç başladım, böyle devam edeceğim ama şu biraz daha normalden örgümü sıkı tutacağım. Siz isterseniz yarım numara küçük şişiniz varsa onunla örebilirsiniz. Ama küçük şişiniz yoksa arkadaşlar benim yaptığım gibi biraz böyle sıkıca örmeye gayret edin. Evet, bu şekilde bir düz bir ters örgülerle turumuzu bir tamamlayalım. Evet, turu beraber tamamlayalım. Bir düz bir ters olarak örgümüze başladık. Şimdi tur sonunda son ilmeğimizin ters ilmek olması lazım arkadaşlar. Eğer denk gelmezse ayarlayacağız ama bakın denk geldi. Hiçbir şey yapmadık. Eğer denk gelmeseydi, yani düz olarak bitecek olsaydı son iki ilmeği birlikte ters örecektim ve o şekilde ayarlayacaktım arkadaşlar. Ama hiç sorunsuz bir şekilde düzle başladık tura, tersle de turu tamamlamış olduk. Şimdi ikinci turda da bakın düzün üzerine düz, tersin üzerine ters örgü olarak lastik örgümü örüyorum. İstediğiniz lastik modelini uygulayabilirsiniz. Farklı lastik çalışmaları da var. Ben böyle çalışmayı uygun buldum. Siz nasıl istiyorsanız öyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu lastik çalışmamın ikinci turu. Bu şekilde istediğim lastik uzunluğuna ulaşana kadar lastiğimi öreceğim. Ondan sonra da örerek kesme tekniğiyle keseceğim ve artık alt bedenimiz bitmiş olacak. Sadece kollarımız kalacak arkadaşlar. Çok kısa bir kol çalışmasıyla da kollarımızı öreceğiz ve bitireceğiz. Şimdi lastiğimizi örelim. Yine kesimi beraber yapalım. Arkadaşlar, tekli lastiğimi tam 12 tur boyunca ördüm. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12.
Böyle geniş bir lastik çalışması yaptım. Siz isterseniz daha dar da yapabilirsiniz. 10 sırada filan bitirebilirsiniz. Ben 12 tur boyunca ördüm. Şimdi örerek kesme tekniğiyle de kesip bitireceğim. Sonra kollarımızı öreceğiz ve kazağımızı tamamlamış olacağız. Şimdi arkadaşlar bakın. Tur başındayım. İlk ilmeğim düz. O yüzden düz örgü olarak ördüm. Sıradaki ilmeğim ters. İpi kendime aldım. Ters ilmeği ters olarak ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Bir ilmek kesmiş olduk. Sıradaki ilmeğim düz. Düz olarak ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Sıradaki ilmeğim ters. O yüzden ters olarak ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Yani düz ilmekleri düz örüp kesiyorum. Ters ilmekleri de ters örerek kesiyorum. Düzü düz ördüm, kestim. Tersi de ters olarak ördüm ve kestim. Bu şekilde ilmeklerimizin tamamını keselim. Bakın nasıl esnek güzel bir kesim oldu. Arkadaşlar bakın gayet güzel bir kesim yapmış oldum. Son birkaç ilmeğim kaldı. Bu ilmekleri beraber keselim. Tersleri ters, düzleri düz olarak kestim. Son ilmeğim ters, ters ördüm ve kestim. Şimdi şu ipi biraz uzun bırakarak keseceğim ama ilmeği kaçırmayacağım. Bakın şöyle duracak. Şimdi tığımın yardımıyla bakın geliyorum. Şurada tur başındaki ilmeğin arasına şöyle tığımla beraber bu ilmeği geçirdim. Bakın birleştirdim ve sabitledim. Gördünüz mü? Ne kadar düzgün oldu. Şimdi örgümün iç tarafındayım. İç tarafında da örgümün arasından yine tığımın yardımıyla birkaç kez ilmeklerimi yürütüyorum. Ve fazlasını kesiyorum. Evet, bitti. Şimdi arkadaşlar bakın şu iç tarafta ben iplerimi bağlarken hep böyle parça parça halinde bıraktım. Şimdi bir tanesini nasıl gizlediğimi göstereceğim. Sonra hepsini aynı şekilde gizleyip bitireceğiz arkadaşlar. Önce bakın düğümlü ama ben yine de şöyle bir düğüm atacağım. Sağlam olsun diye. Hatta bir tane daha. Sonra tığımın yardımıyla bakın burada bir sürü yürüttüğümüz ip var. Bunların arasından böyle yürütüp ondan sonra fazlasını keseceğim. Bak. Böyle kestim. Bakın aynısını diğerine yapacağım. Yine yürütmüş olduğum iplerin arasından şöyle geçirelim. Bakın tertemiz oldu. Hepsini aynı şekilde yapacağım arkadaşlar. Siz de öyle yaparak temizleyebilirsiniz. Bakın içi normalde ne kadar düzgün oldu. Düzgün ip yürüttüğümüz için hep 3 ilmekte bir ipimi yürüttüm ve gayet başarılı oldu. Evet, şimdi arkadaşlar son olarak kollarımız bakın ne kadar da güzel oldu. Harika oldu. Son olarak kollarımız ve şu yakamızdan geçecek olan bağcık çalışmamız var. Bu arada şu lastik uzunluğunu size söylemedim. Sıra olarak söyledim ama santim söylemedim. Tam 5 santim olmuş oldu. Şöyle yakaya kadar bir kez daha yine ölçü alalım. Bakın tam
43 santim uzunluğunda bir çalışma olmuş oldu. Yani rahat bunu 1, 2, 3 belki 4 yaş, çok emin değilim. En boy ölçüsü vereceğim bittiğinde. Ama desen çalışmamız çok yakıştı. Ben çok beğendim. Evet, şimdi kol ve bağcık çalışmasıyla devam edelim. Arkadaşlar ilk kolumu ben ördüm. Bakın böyle çok güzel bir kol kalıbımız var. Hemen en boy ölçüsünü verdikten sonra ikinci kolu beraber öreceğiz. Şimdi bu kol çalışmam arkadaşlar, şöyle kol altından tuttuğumda tam 21 santim uzunluğunda. Şu omuzun bakın tam roba artışların olduğu yerden tuttuğumda da 31,5 santim uzunluğunda. Ne yapmıştık? Kolumuzdaki ilmekleri bir ipe almıştık ve öyle bekletmiştik. Şimdi ipe almış olduğum ilmekleri bakın arkadaşlar şişime geçirdim. Tam 45 tane ilmeğim var. Hemen kontrol edelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 ve 45 ilmek. Şimdi şu kol altından bakın ipi bağlamış olduğum yer burasıydı. Şöyle takarak aldım. Şu diğer kolumda sol tarafımda robamızın bittiği tam yer vardı. Tur başlangıcımız vardı. Onda da aynı şeyi yaptım. Hiç şaşırmayın. Yine kol altından taktım. Öyle örmeye başladım. Yani aynı bu şekilde taktım. Şurada tur bitiminde ip kesmiştik ya. Onu bağladım. Ve bu şekilde olmuş oldu. Şimdi 45 ilmeğimle beraber kolumu öreceğim. Bakın kol altımızda şöyle görmüş olduğunuz gibi bir boşluk var. 4 ilmek çıkardım. 49 ilmeğe tamamladım. Bu kolu öyle ördüm. Bunu da aynı şekilde öreceğim. Hemen başlayalım. Şimdi geliyorum. Bakın. Arka taraf oluyor burası. Bakın şurası ön taraf. Böyle arka taraftan. Bu sol tarafı örerken de arkadaşlar ön taraftan başlayarak ördüm. Yani örgümüzün düz olması lazım ya. Şöyle düz olacak şekilde. Şimdi ipimizi bağlayarak örmeye başlıyorum. Yine şöyle aradan misinamızı çıkartıyoruz. Tam böyle orta gibi. Sayısının çok önemi yok. Orta gibi misinamın fazlasını çıkardım. Geliyorum. Buradan örmeye başlıyorum. İpimi bağladım. Şöyle bir de düğüm atarak sabitledim. Şimdi öncelikle 45 ilmeğimi öreceğim ve kol altına geleceğim. Bu benim birinci turum. İsterseniz siz de benim yaptığım gibi yapın. Şu birinci turu olduğu yere şöyle bir işaretleyici takın. Burası ilk sıramız. Çünkü sayarak ilerleyeceğiz ve kesim de yapacağız. Böyle daralarak, şöyle gördüğünüz gibi daralarak ilerleyecek. Evet, örüyorum. Şu misina boşluğumun olduğu yere kadar önce öreceğim. Kolu da bütün öreceğiz. Hiç dikiş olmayacak. Daha önce benzer bir model anlatmıştım. Onun kolunda da yine hiç dikiş yapmamıştık. Böyle dikişsiz çok güzel bir kol çalışmıştık. Aynı kolu çalışacağız burada da. Şimdi geldim. Bakın misinamın boşluğunun olduğu yere. Fazlayı tam kol altından şöyle kol altına alıyorum. Örgümü çeviriyorum. Misinamın fazlası burada kalıyor. Burası bizim tur başlangıcımız. İsterseniz orayı da işaretleyin. Tur başlangıç bitiş yerimiz. Devam ediyorum. Toplamda 45 ilmeğim var. Şimdi önce 45 ilmeğimizi
örelim. Evet, 45 ilmeğimi ördüm. Şimdi ne dedik? 4 ilmek artıracağız. Bakın hemen açalım şurayı. Bu aradan 4 ilmek çıkartacağız. Geliyorum hemen, bakın şurada kol altında battım, bir ilmek çıkarttım. Geldim yine yandaki yuvaya battım, bir ilmek daha çıkardım. Şimdi tur başlangıcım artık burası oluyor. 2 sağında 2 solunda çıkaracağım. Arası tur başlangıcı. Hatta onu da şöyle yapabiliriz. Bakın. Tam buraya bir ayraç takalım. Şimdi 2 ilmek daha çıkaracağız. Geliyorum. Bakın hemen zaten ilmek yerleri belli. Şuraya batıyorum. Bir ilmek çıkardım. Ne oldu? 45 ilmekti. 47, bununla 48 oldu. Bir tane daha şuraya batarsam 49 ilmekle beraber kolumu artık örebilirim. 49 ilmeğe tamamladık. Bu birinci sıramızı belirtmek için kullandığımız ayraç. O orada duracak. Şimdi ikinci tura başladık. Yine hep aynı şekilde, artık artırma yok. Var olan 49 ilmeğimizle beraber 20 tur örgümüzü öreceğiz. Bu bizim ikinci turumuz. 20 turun sonunda bir kol altının sağ tarafından, bir de sol tarafından birer ilmek eksilteceğiz arkadaşlar. Bakın böyle orta yerlerde bir yerden fazlamı bırakmıştım. Şimdi fazla olan misinayı şöyle yukarıya doğru alıyorum. Bu böyle aşağıda yine duruyor. Ve örmeye devam ediyorum. Şöyle geçiş yaparken, yani misina kısmının olduğu yerdeki ilk ilmeği ve sıkı örmeye çalışın. Boşluk olmasın. Düzgün bir örgü olsun. Eğer bol bırakırsanız ipinizi, oradaki ilmek bol olur ve görüntü kötü olur arkadaşlar. Evet, var olan 49 ilmeği ördüm ve ikinci turumu da tamamlamış oldum. Hep aynı şeylerin tekrarı. Bakın. Burası tur başlangıcım. Yine ayracımı taktım. Şimdi geliyorum. Üçüncü tura başlıyorum. Bakın sıkı sıkı tutuyorum burayı ki boşluk olmasın. Evet. Bu da üçüncü turum. Bu şekilde 20 tur örelim. Sonra ilk kesimi yapacağız arkadaşlar. Bakın ne kadar seri örünüyor. Evet, 20 turu tamamlayalım. Kesimle devam edelim. Arkadaşlar, kolumu tam 20 tur boyunca ördüm. Bakın. Şuradan ölçtüğümde tam 7 santim uzunluğunda bir örgü örmüş oldum. Şimdi bu kolda da tam 20 turdan sonra bir eksiltme yapmıştım. Bunda da aynı eksiltmeyi yapalım. Şimdi tur başlangıcım burada. Tam kol altı orta kısmını ayarlamıştık.
Şimdi başlıyoruz. Bakın. Burası tur başlangıcım. İlk ilmeğimi örüyorum. Ardından sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte örüyorum. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ilmek burada ördüm. Geliyorum. Tam omuz hizasındayım. Böyle ortalarda bir yerde. Burası çok önemli değil. Sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ilmek ördüğümde bakın tur sonunda 3 ilmeğim kaldı. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Onu da sağdan sola doğru birlikte örüyorum. Son ilmeğimi de örüp turumu tamamlıyorum. Şimdi ilk kesimimizi yaptık kolumuzda. Bundan sonra kaç tur öreceğiz hemen söyleyeyim. Şuradan baktığımda bakın şu anda şuradaki kesimi yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tur örüp bir daha keseceğiz. 15 tur ördükten sonra tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tur öreceğiz. Bir daha keseceğiz. Sonra da 3 tur örüp artık bilek kısmını örmeye başlayacağız. Şimdi bu verdiğim sayılarla beraber 2 kez daha kesim yapalım. Toplamda 3 kesimimiz var. Bakın biri burada, biri burada, biri burada. Sonra 3 tur örüp kol lastiğine geçeceğiz. Kol lastiğimizle beraber de zaten kazağımızı bitirmiş olacağız. Sadece şu boyun kısmında bağcığımız var. O bağcık çalışmasını yapacağız ve bitireceğiz. Evet, örelim ve devam edelim. Evet arkadaşlar bakın 20'den sonra 15'te bir kestim. Sonra 10'da bir kestim. Sonra 3 sıra ördüm. Artık kol boyum diğer kol boyumla aynı hizaya geldi. Bakın tam lastik kısmının oraya geldim. Ve benim 44 tane ilmeğim var. Şimdi 40 ilmeğe ilmek sayımı düşüreceğim. Ve aynı zamanda da tekli lastik örgü olarak şu bilek kısmımı öreceğim. Hemen başlayalım. Burası benim tur başlangıcım. Tur başlangıcımdan itibaren ben şunu ayarlayayım. Tur başlangıcından itibaren başlayacağız. Evet, ilmekleri ikiye bölmüş oldum. Şimdi 4 ilmek eksilterek tam 40 ilmeğe ilmek sayımı düşüreceğim. İlk ilmeği düz ördüm. Ardından bir ters ilmek ördüm. Sonra bir düz, tekli lastiğe başladık. Bir ters, bir düz, bir ters. Şimdi sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksilttim. Tekrar bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Yine sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. Düz olarak ördüm. 2 ilmek eksilttik. Toplamda 2 ilmek daha eksilteceğiz. Şu diğer taraftan yapalım onu.
Şimdi bir ters bir düz örgülerle beraber devam edelim. En son burada düz ördük. Evet, son ilmeğim düzdü. O yüzden bir sonraki ilmeğim ters. Ardından bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ördüm. Üçüncü kez keselim. 2 ilmeği birlikte düz ördüm. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Dördüncü ve son kez 2 ilmeği birlikte düz olarak ördüm. Ardından bir ters, bir düz, bir tersle beraber turumu tamamladım. Şimdi tam 40 ilmeğim oldu. Şişimde 40 ilmeği kaç sıra lastik öreceğim hemen söyleyeyim. Şuradan saydığımızda 2, 4, 6, 8, 9 sıra 9 tur boyunca lastiği örüp 10. turda tıpkı şu etek ucunda yaptığımız gibi örerek kesme tekniğiyle örüp bitireceğiz arkadaşlar. Artık daha göstermiyorum. Bir turu ördük. Bunu 9'a tamamlayacağız. 10. turda da keseceğiz. Bu tamam. Şimdi şu yaka kısmına geçirecek olduğumuz çalışmayı göstereyim. Bunu da arkadaşlar daha önce dörtlü kordon çalışması yapmıştık. Bu daha küçük olduğu için buna üçlü kordon çalışacağım. Şöyle iki ucu açık çorap şişleri kullanarak yine 3,5-3 milimetre kaç uygun şişiniz varsa 3,5 ya da 3 milimetre hiç fark etmez. Onunla öreceğiz. Bakın 3 tane ilmek şişime attım. Bitiş ipim burada. Bu ilmekleri getirdim. Diğer uca aldım. Şu ipimi bakın arka taraftan şöyle kendime doğru aldım. Ve bu 3 ilmeği düz örgü olarak örüyorum. Ördüm. Bakın yine ipim burada. Geliyorum. Şişin ucuna doğru çekiyorum. Bakın ip burada. İpi kendime doğru aldım. Ve tekrar aynı 3 ilmeği düz örgü olarak örüyorum. Yine şişimin ucuna aldım. Bakın ip orada. Hep aynı şeyin tekrarını yapacağız. Böyle örerek uzun bir kordon elde etmiş olacağız arkadaşlar. Ben laciverte yeşil yakışacağını düşündüğüm için yeşille yapıyorum. Siz istediğiniz renkte kordonunuzu yapabilirsiniz. Bakın yine ilmekleri şişin ucuna taşıdım. İpim burada. Alıyorum ve yine örüyorum. Ortalama 85-90 santim uzunluğunda, yani şu kazağımızın yaka kısmından geçip şuradan, burada da bir düğüm atabileceğimiz böyle bir uzunluk kalabilecek kadar ortalama 85-90 santim civarı bir kordon çalışması yapacağım. Hep aynı şey yani. Değişen hiçbir şey yok. 3 ilmeği örüyorum. Ardından şişimin ucuna doğru alıyorum. Bakın. Yine aynı 3 ilmeği düz örgü olarak örüyorum. Bakın. Yine aldım ve yine öreceğim. Bakın böyle bir kordon çalışmış olacağım. Evet, şimdi kol lastiğimi bitireyim. Bunu da dediğim gibi bir kordon şeklinde uzunca öreyim. Sonra son halimizle beraber yine görüşelim.
Evet arkadaşlar, bakın tam 9 tur boyunca bir düz bir ters lastik örgümü ördüm. 10. turda da örerek kesme tekniğiyle ilmeklerimi kestim. Son ilmeğim kalınca ipimi şöyle biraz uzun bıraktım. Şimdi bakın, ilk kesim yapmış olduğum ilmek burada. Şöyle arasına giriyorum. Bu son ilmeğimi içinden geçiriyorum. Sonra şu ipimle beraber bir zincir çekerek sabitlediğimde bakın, örgü böyle bütün bir şekilde birleşmiş oluyor. Sonra geliyorum, örgümün iç tarafında tekrar bir kez daha sağlam olsun diye düğümledim. Sonra ilmeklerimin arasından birkaç kez yürüteceğim ve fazla olan ipi temizleyeceğim. Bakın, düz ilmeklerimin bir kenarından böyle geçiriyorum. Evet, bu yeterli. Şimdi fazla ipimi kestim. Artık örgümüz bitti. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Kordonumu da bakın ördüm. Şöyle şişime geçireyim. Kaç santim uzunluğunda ördüm, hemen kontrol edeyim. İkiye katlanmış halimiz 44 santim arkadaşlar. 44 88 santim uzunluğunda ördüm. Şişten çıkarmıyorum, fakat şimdi şu yuvadan bir geçirip kontrol edeceğim. Ondan sonra eğer kısa geldiyse uzatacağım. Ona da şöyle yapıyorum. Yine tığ kullanacağım. Bakın, şu ipi, başlangıç ipimi biraz uzun bırakmıştım. Bu iple çekeceğim. Geliyorum. Şöyle örgümün arasından giriyorum arkadaşlar. Bakın, ilk yuvam burada. Bakın, ikincisi burada. İlk yuvadan giriyorum. Şöyle çekerek içeriye alıyorum. İsterseniz kancalı iğne kullanarak da bu çalışmayı yapabilirsiniz, ama ben tığla yapıyorum. Bakın, çıkış yaptığım yere geldim, yine içinden yürütüyorum. Görüyor musunuz? Bu şekilde. Şöyle tığımın yetişebileceği kadar uzaklıktan batıyorum. Aynı yerden çıkıyorum ve yürütüyorum. Diğer uçtan çıkana kadar aynı çalışmayı yapacağım. Bakın, böylece yürütmüş oluyorum. Evet, böyle döneyim, vakit kaybı olmasın. Ben döndüreyim, bir görelim uzunluğu. Eğer gerekirse biraz daha ilave edeceğim. Uzunsa da biraz kısaltacağım. Evet, bakın, en son ikinci yuvamdan giriyorum. Geliyorum. İpimi buradan çekip çıkardığımda artık kordonumu da çıkarmış oluyorum. Şöyle alalım. Bence gayet başarılı oldu. Evet, gayet başarılı. Bence bu ölçü oldukça yeterli. Şimdi arkadaşlar, bunu kapatalım. Şu ilmeklerimi ters takmışım. Evet. Bunu şimdi nasıl kapatacağız? Hemen göstereyim. Bakın. İlk ilmeği şişime boş aldım. Sıradaki iki ilmeği birlikte düz ördüm. Yani bir kesme yaptım. Sonra ilk ördüğüm ilmeği de diğerinin üzerinden geçirdim. Şöyle bir kez daha ördüm. Şimdi ipimi az pay bırakarak kestim. Bakın. Şimdi başlangıç ve bitiş iplerime bakın, geliyorum yine tığımla şöyle araya giriyorum. Bu bir kordon, içi boş. Şöyle geliyorum. Tam kesim yaptığım yerden yine yürütüyorum. Bakın, yürüttüm.
Fazlasını kestim. Aynı şeyi başlangıca yapıyorum. Yine tığımla böyle arasına girdim. Tam uç kısımdan şuradan çıktım ve tığımla yürüttüm. Onun da fazlasını kestim. Bakın ne kadar düzgün oldu. Şimdi daha önceki kazağımda böyle yapmıştım. Düğüm atmıştım. O da böyle hoş görünüyordu. Buna da aynısını yapalım. Evet arkadaşlar, bitti. Şimdi şu lacivert ipimden arkadaşlar bir yumaktan biraz fazla kullandım. Şöyle kameramı kaldırırsam. Bakın. Yine yakamız çok güzel oldu. Modelimiz çok güzel oldu. Zikzak modelli bir çalışma istemiştiniz beri haricinde. Bence harika bir kazak çalışması oldu. Gördünüz mü? Ne kadar güzel. Şimdi son olarak size ölçülerimi de vereyim. Şu kameramı da bir ayarlayayım arkadaşlar. Evet, kameramızı da ayarladık. Bakın ne kadar güzel bir çalışma yapmış olduk. Enimiz, boyumuz, her şeyimizle harika bir kazak olmuş oldu. Arkadaşlar bu da yine 2-3 yaşın çok rahat kullanabileceği, belki 4 yaşın bile kullanabileceği büyüklükte bir çalışma oldu. Hemen ölçülerini vereyim. Bakın şu omuzdan başladığımda omuzdan eteğe kadar olan uzunluğum şöyle baktığınızda bakın 36 santim. Kol altından kol altına genişliğimiz tam 29,5 santim. Kol altından ölçtüğümde 23 santim. Robamızı şurada ön kısımdaki artırmalardan robamı ölçtüğümde 14 santim. Şu ön kısmımın genişliği roba ayrımından roba ayrımına 15 santim. Kolumuz arkadaşlar bakın şurada tam boyun hizasında, yani roba artışının olduğu yerden ölçtüğümde 30 santim kolumun uzunluğu. Şu kol altından kolumun genişliği de 11,5 santim arkadaşlar. Yani gayet güzel büyük bir çalışma oldu. Şöyle ikiye katladığımda boyun kısmımın da genişliği arkadaşlar 18 santim ikiye katlanmış hali. Evet, bence yine çok güzel bir çalışma yaptık. Rengarenk bereler moda. Bu balıkçı yaka kazaklar da çok moda. Biz ne yapmış olduk? Hem zikzaklı böyle berelerde kullanılan bu desenli çalışmayı yine çok popüler olan bu kazak modeline uygulamış olduk. Ben çok keyif alarak ördüm. Umarım aynı keyifle örersiniz. Dediğim gibi bir yumaktan biraz fazla ana rengimiz olan laciverti kullandık. Diğerlerinden çok az kullandık arkadaşlar. Ana renginizde kalınlık ve özellik olarak uyumlu olan artan iplerinizi değerlendirebileceğiniz bir çalışma. Ben zikzakları böyle çalıştım ama siz nasıl isterseniz öyle çalışabilirsiniz. Daha geniş aralıklarla vesaire yapabilirsiniz. Ben sadece bir kolay örnek çalışma yaptım. İç örgü bilmeyen arkadaşlarımızın da örebilmeleri için. Evet, beğeni ve yorumlarınızı her zamanki gibi bekliyorum arkadaşlar. Özellikle örgüyü örüp bitiren arkadaşlar, sizlerin tecrübelerinizi çok merak ediyorum. O yüzden sizlerin yorumları benim için bir tık daha önemli. Çünkü örerken ne yaşadınız? Tecrübeleriniz nedir? Kolay mı ördünüz? Keyifli miydi? Kaç yaşı ördünüz? Daha büyük ya da daha küçük ördüyseniz ve sayılarda değişiklik yaptıysanız mutlaka benimle paylaşın. Hem benimle paylaşmış oluyorsunuz hem de örmek isteyen arkadaşlar yorumlara çok bakıyorlar. Yorumları okuyorlar. Ona göre hareket ediyorlar. Eğer farklı yaşlarda ve sayılarda farklı iplerde örmüşseniz örecek olan arkadaşlara yardımcı olmak adına siz de tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz.
Evet, benimle olduğunuz ve benimle ördüğünüz için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Yine çok güzel bir model çalışması var sırada. Sıkı çalışıyorum. İnşallah o modelimi de beğenirsiniz. Bir sonraki videomda görüşebilmek dileğiyle. Sağlık, sıhhat, esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.